Diyelim ki pazar öğleden sonra evin içi tamamen sessiz, yapman gereken tüm işler bitmiş, faturalar falan ödenmiş. Hı hı. Her şey yolunda yani. Aynen öyle. Buzdolabı dolu, en sevdiğin dizi ekranda seni bekliyor. Kağıt üzerinde fiziksel olarak her şeyin mükemmel olması gereken o an ama aniden tam da o sessizliğin ortasında göğsüne ağır, karanlık bir boşluk hissi çöküyor. Çok tanıdık bir his bu. Değil mi? Böyle derin, koca bir hepsi bu mu duygusu? İşte modern insanın en büyük paradoksu bu. Beklentiyle o gerçeklik arasındaki tuhaf uçurum. Elimizde yaşamak için her türlü araç var ama uğruna yaşayacağımız bir şey yokmuş gibi hissettiğimiz o tuhaf an. Ya ben bunu uzun süre kendi içinde bir arıza, hani bir şımarıklık olarak gördüm. Kendini suçladın yani. Kesinlikle. Düşünsene hayatta kalma mücadelesi vermiyorsun, güvendesin ama yine de bir anlamsızlık denizindesin. Bizi dinleyen senin de kesin başına gelmiştir bu. Neden mutlu olamıyorum diye kendini yiyip bitiyorsun. Haklısın. İnsan doğası gereği hemen kendini sorguluyor. Fakat elimizdeki harika kaynaklar, Viktor Frankl'ın anlamsızlık hissi üzerine yazdıkları, bunun düzeltilmesi gereken bir hata olmadığını söylüyor. Bu derinlemesini incelemede Frankl'ın logoterapi, yani o anlam merkezli düşünce felsefesini masaya yatıracağız. Çok da iyi yapacağız. Çünkü o pazar öğleden sonralarındaki boşluk hissi aslında insan olmanın en temel işareti olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Modern dünya bize sürekli bir şeylerin eksik olduğunu dikte etmeye çalışıyor. Bu tür hislerin bir zayıflık olduğunu falan söylüyor. Hep bir mutlu olma baskısı var üzerimizde. Aynen. Ancak Frankl tarihsel sürece çok daha geniş bir pencereden bakıyor ve bu boşluğun evrimsel bir bedel olduğunu söylüyor aslında. Adına da varoluşsal boşluk diyor. Bir saniye, evrimsel bir bedel derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu boşluk hissi genetik bir mirasmış gibi kulağa geliyor. Şöyle düşün, insanlık tarihsel evriminde iki büyük kayıp yaşadı. Neymiş onlar? Birincisi, tarihin şafağında bize ne yapacağımızı saniye saniye dikte eden o temel hayvani içgüdülerimizi kaybettik. Hani hayvanlar düşünmez sadece yapar ya. Tam da o. Bir hayvan ne yapması gerektiğini oturup düşünmez. Doğası ona fısıldar. İkincisi ise daha yakın zamanda özellikle bu modern çağın hızlanmasıyla gerçekleşti. Geleneklerin kaybolması mı? Evet, tam isabet. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen, hayatın sınırlarını çizen o geleneksel değerler ve büyük sistemler hızla eriyip yok oldu. Yani özetle ne içgüdülerimiz bizim elimizden tutup yol gösteriyor ne de gelenekler bize hazır bir harita sunuyor. Aynen öyle. Tamamen kendi başımıza dımdızlak kaldık ortada. Ve insan ne yapacağını bilemediğinde, kendi iç pusulası falan olmadığında genellikle iki yoldan birine sapıyor. Nasıl işlediğini etrafında sıkça görebilirsin. Nasıl yani? Ne yapıyor insanlar? Ya başkalarının yaptığını körü körüne taklit eder, ki bu konformizmdir. Herkes o markayı giyiyorsa o da giyer, herkes o mesleği seçiyorsa o da seçer. Sırf sürüye uymak için. Aynen. Ya da ikinci yol, başkalarının ondan yapmasını istediği şeye tamamen boyun eğer. Bu da totalitarizmdir. Sorumluluğu başkasına atıyor yani. Kesinlikle. Kendi anlamını yaratamamanın o ağır yükünü bir başkasına devreder. Tam burada işler gerçekten ilginçleşiyor bak. Bu bana akıllı telefonlarla ilgili bir analojiyi hatırlatıyor. Nasıl bir analoji? Şarjı %100 dolur, en hızlı internet bağlantısına sahip, pırıl pırıl son model bir cihaz düşün. Harika bir telefon. Enerji var, donanım mükemmel, potansiyel tavan yapmış durumda ama cihazın içinde tek bir uygulama bile yok, rehberinde arayacak tek bir kişi yok. Çok iyiymiş bu. Enerjin var ama bir yönün yok. Bu boşluk hissiyle yüzleşmemek için de sürekli ekranı kaydırıyoruz. Hani o gürültüyü arttırıyoruz, kendimizi meşguliyete boğuyoruz değil mi? Mekanizma tam olarak bu işte. Günlük hayatta bu varoluşsal boşluk kendini en çok can sıkıntısıyla belli ediyor. O sürekli hız tutkusu, eğlence arayışı, hatta bitmek bilmeyen bir güç veya para kazanma hırsı. Hepsi birer kaçış. Aynen öyle. Bunların hepsi aslında o sessizlikle, kendi içimizdeki yönsüzlükle baş başa kalmamak için yarattığımız kamuflajlar. Ama asıl kilit nokta şu. Nedir? Bu can sıkıntısı bir hata veya eksiklik değil. Hiçbir hayvan hayatının anlamı üzerine kafa yorup da can sıkıntısı falan çekmez. O pazar sıkıntısını yaşamazlar yani. Yaşamazlar. Hayatın anlamını sorgulama kapasitesi, insanı hayvandan ayıran, onu insan yapan yegane şeydir. Peki, burada büyük bir çelişki yok mu sence? Şunu bir açalım.
Popüler kültür, bu kişisel gelişim dünyası, hatta çevremizdeki herkes bize stresini sıfırla, iç dengeni bul, sadece rahatla diyor. Sürekli bir gevşeme hali tavsiyesi. Evet. Hatta tarihteki büyük düşünürler bile işte insanın temelde sadece haz peşinde koştuğunu ya da sadece güç aradığını iddia etmiş yıllarca. Frankl bu fikirlere nasıl karşı çıkıyor bu analizde? Frankl'ın en devrimsel çıkışı tam da burasıdır zaten. İnsan zihni ve motivasyonu haz veya güç üzerine değil, anlama istenci üzerine kuruludur der. Anlama istenci. Evet, Frankl, hazzın asla bir hedef olamayacağını savunur. Bak buna biraz itiraz edeceğim yalnız. Neden? Eğer çok sevdiğim bir tatlıyı yersem doğrudan haz peşinde koşuyorum demektir ve günün sonunda o hazzı da alırım. Burada anlam nerede? Harika bir ayrım yakaladın. Bizim bahsettiğimiz şey anlık, fiziksel veya duysal hazlar değil. Bedensel bir şeyden bahsetmiyoruz. Aynen, insanın varoluşsal tatmininden, o kalıcı mutluluğundan bahsediyoruz. Frankl der ki, varoluşsal mutluluk veya haz doğrudan hedeflenemez. Onlar ancak kişi bir anlam bulduğunda ortaya çıkan doğal bir yan üründür. Bir yan ürün. Evet, mutluluğu doğrudan hedefleyemezsin. Onu kovaladıkça tıpkı bir gölge gibi elinden kaçar. Çünkü mutluluk, senin kendinden daha büyük bir amaca hizmet etmenin gölgesidir aslında. Yani mutluluk duvara asılı bir hedef tahtası değil. Doğru yöne yürüdüğünde sadece arkanda bıraktığın ayak izleri gibi bir şey. Çok güzel ifade ettin kesinlikle ve bu yüzden Frankl o meşhur homeostazi yani iç denge veya gerilimsizlik inancına büyük bir savaş açar. Sıfır stres olayına yani. Evet, sıfır stres eşittir mutluluk tezi tamamen kurgusaldır der. Tüm ihtiyaçlarımız anında karşılansa bile bu bizi mutlu etmez, sadece o varoluşsal boşluğu daha da derinleştirir. Bu çok mantıklı. Eğer sıfır stres ve tam konfor bizi gerçekten mutlu etseydi, pazar öğleden sonraları dünyanın en mutlu insanları olurduk biz. Ama olamıyoruz işte. Aksine o konfor varoluşsal boşluğu daha da devasa bir hale getiriyor, üstümüze çöküyor resmen. Bunu yapısal bir mekanizma üzerinden düşünelim mesela. Nasıl yani? Mimarlar eski ve zayıflamış bir taş kemeri güçlendirmek istediklerinde üzerindeki ağırlığı dikkatlice almazlar. Alırlarsa çöker zaten. Aynen. Yükü almak onu daha kırılgan yapar. Aksine taşlar birbirine daha sıkı tutunsun, yapı kendi içinde kenetlensin diye kemerin üzerine daha fazla yük bindirirler. Çok çarpıcı bir örnek bu. Demek ki insanın da tamamen stressiz, böyle dümdüz bir hayata değil, kendi potansiyeliyle ulaşması gereken o anlam arasında sağlıklı bir gerilime ihtiyacı var. Üzerinde taşıyabileceği anlamlı bir yüke ihtiyacı var. İşte o taşıyabileceğin anlamlı yük, psikolojik dayanıklılığımızın harcıdır aslında. Frankl buna büyük resmi büyük bir kavramla açıklıyor. Noodinamik adını veriyor. No dinamik. Evet, bizim şu anki halimizle ulaşmamız gereken o potansiyel anlam arasında kurulan sağlıklı bir gerilim bu. Bizi hayatta ayakta tutan şey, arkamızdan bizi ittiren geçmiş dürtüler değil, gelecekte bizi kendisine doğru çeken bir anlamdır. Tıpkı bir kutup yıldızı gibi. Tamam, buraya kadar her şey çok etkileyici ama pratik bir sorunumuz var ortada. Nedir o? Bu görünmez anlamı biz gündelik hayatta somut olarak nasıl bulacağız? Bu bizim kendi zihnimizde uydurduğumuz, hani icat ettiğimiz bir şey mi? Yoksa dışarıda bir yerlerde keşfedilmeyi mi bekliyor? Şunu netleştirelim, anlam asla yoktan icat edilmez. O her zaman kişi tarafından bulunur, keşfedilir. O zaten oradadır. Peki nasıl keşfedeceğiz? Frankl, hayatın anlamını keşfetmenin 3 temel yolundan bahseder. Birincisi, dünyaya bir eser bırakmak, bir iş yapmak, yani yaratıcı değerler ortaya koymaktır. Sanırım tam burada 1930'larda Viyana'da yaptığı o çalışmalar devreye giriyor. Kaynaklarda okuduğum en çarpıcı detaylardan biriydi o. Evet, büyük buhran dönemi, gençler işsiz, ceplerinde tek kuruş para yok, karınları aç. Ama Frankl onların asıl acısının o fiziksel yoksunluk olmadığını fark ediyor. Asıl acıları neymiş peki? Asıl yıkım, hayatta bir amaçlarının kalmaması, toplumda kendilerini tamamen işe yaramaz hissetmeleriydi. O devasa boşluk hissi. Peki nasıl çözdü bunu? Onlara sihirli bir değnekle iş mi buldu? Hayır, tabii ki. Ekonomik şartları değiştiremezdi bir anda ama onlara bir görev verdi. Ne gibi bir görev? Onları
Kütüphanelerde, halk eğitim merkezlerinde, gençlik kulüplerinde hiçbir ücret almadan tamamen gönüllü olarak çalışmaya teşvik etti. Bedavaya yani. Evet ve sonuç inanılmazdı. Gençlerin karınları hala açtı. Ekonomik durumları hala felaketti, cepleri boştu. Ama o derin umutsuzluk hali, o nevrotik çöküntü bir anda ortadan kalktı. Neden peki? Paraları hala yok. Çünkü dünyada doldurdukları bir yer vardı artık. Bir işe yarıyorlardı. Acı çekiyorlardı belki, yoksuldular ama bu acı artık anlamsız değildi. Vay canına. Anlamsız bir acı insanı çürütür ama anlamlı bir yük insanı ayağa kaldırır. Bu gerçekten sarsıcı. Dünyaya bir şey verdiler yani. Peki ya ikinci yol? Sadece üreterek mi anlam buluruz biz? Hayır, dünyadan bir şey alarak da anlam bulabiliriz. Buna da deneyimsel değerler deniyor. Deneyimsel değerler, örnek verebilir misin? Bir doğa harikasını seyretmek, bir sanat eserinin o derinliğinde kaybolmak veya hepsinden öte başka eşsiz bir insanla gerçek derin bir bağ kurmak. Yani en yalın haliyle sevgi. Sevgi derken romantik bir aşk filminden bahsetmiyoruz sanırım. Kesinlikle hayır. Sevgi sadece romantik bir duygu değildir. Mekanizması çok daha derindir felsefi olarak. Sevgi, bir başka insanın en derin potansiyelini görme ve onun o potansiyele ulaşmasını sağlama eylemidir aslında. Sen başkasının potansiyelini aydınlattıkça kendi anlamını da inşa ediyorsun bir nevi. Aynen öyle. Dünyaya bir şey vermek ve dünyadan bir şey almak. Peki uzmanım, ya her ikisi de elimizden alınmışsa? Nasıl yani? Yani ne üretebilecek bir gücümüz kalmışsa, ne de o güzellikleri deneyimleyebilecek bir alanımız varsa, her şey bittiğinde ne olacak? İşte insan iradesinin en büyük sınavı olan üçüncü yol tam da burada başlar. Buna tutumsal değerler diyor Frankl. Tutum almak. Evet, eğer koşulları değiştiremiyorsak, kaçınılmaz bir acıyla veya değiştirilemez bir kaderle karşı karşıyaysak, o duruma karşı takındığımız tavır, gösterdiğimiz duruş bize hayattaki en yüce anlamı sunar. Bir saniye, bu bana günümüzün o meşhur biraz da sinir bozucu olan toksik pozitifliğini anımsattı. Hadi ya, neden? Hani derler ya, ne yaşarsan yaşa, gülümse, her şeyde bir hayır vardır, evrene mesaj gönder falan. Böyle bir şeyden mi bahsediyoruz? Çünkü eğer öyleyse bu biraz yüzeysel kalmıyor mu sence de? Anlıyorum ne demek istediğini ama kesinlikle toksik pozitiflik değil bu. Frankl'ın bahsettiği şey böyle sahte bir neşe takınmak veya acıyı falan inkar etmek değildir asla. Acıyı kabul ediyoruz yani. Tam tersine, acının en acımasız gerçekliğini kabul edip, bu acı beni yok etmeyecek, bu acının beni nasıl bir insana dönüştüreceğine sadece ben karar vereceğim diyebilmektir. Kontrolü ele almak bir nevi. Aynen, kontrol odağını dışarıdaki olaylardan alıp tekrar kendi içine taşımaktır. Kurban rolünden çıkıp, kendi hayatının tanığı ve o hayatın aktif katılımcısı olmaktır. Bu inanılmaz bir zihinsel isyandır aslında. Kontrol odağını içeri taşımak. Bu harika bir tanım gerçekten. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye biri çıkıp sorsa? Yani tamam da bütün bunların ışığında hayatın genel anlamı nedir yahu diye sorduğunda tek bir cevap verebilir miyiz? Veremeyiz. Çünkü bana hep şu analojiyi hatırlatıyor bu durum. Bir satranç ustasına gidip dünyadaki en iyi satranç hamlesi nedir diye sormak gibi bir şey bu sanki. Bu analoji konuyu tam 12'den vuruyor bence. Değil mi? Satrançta tahtadaki taşların o anki dizilimine, rakibin pozisyonuna, oyunun gidişatına bağlı olmadan soyut bir en iyi hamle yoktur ki. Yoktur tabii. Genel bir hamle ezberleyemezsin. Tahtaya göre değişir her şey. Hayatta böyle değil mi işte? Tam da böyle. Genel, evrensel, hani herkese uyan tek tip bir anlam arayışı tamamen beyhudedir. Anlam, her birimiz için günden güne, hatta saatten saate değişen, spesifik, benzersiz ve son derece kişisel bir çağrıdır. Yani biz oturmuş, hayatımın anlamı nedir diye evrene soyut bir soru sormaya çalışıyoruz ama aslında soruyu soran hayatın ta kendisi. Cevap vermesi gereken biziz. Aynen öyle. Biz bu sorulara felsefi teorilerle, böyle süslü sözlerle falan değil, bizzat eylemlerimizle aldığımız sorumluluklarla cevap veriyoruz hayata. Tabii.
Sıcak bir odada, böyle rahat bir stüdyoda otururken anlamdan, sorumluluktan, tavır almaktan falan bahsetmek kulağa çok kolay ve asil geliyor. İşin pratiği her zaman o kadar kolay olmuyor tabii. Ancak Frankl'ın felsefesini sadece bir teori olmaktan çıkarıp insanlık tarihine kazıyan şey, bu fikirlerin en karanlık, en dehşet verici ortamlarda test edilmiş olması aslında. Kesinlikle. Dışarıdaki tüm özgürlüklerin, insani onurunun elinden alındığı o toplama kamplarından bahsedelim biraz. İnsan iradesinin o en uç sınırları. Frankl, Theresienstadt ve Auschwitz gibi kamplarda yıllarını geçirdi o dehşet içinde. Her şeyin sıfırlandığı yerler, Evet ve o ortamda çok hayati bir gözlem yaptı. O korkunç şartlarda hayata tutunabilenler, fiziksel olarak en iri olanlar veya bedenen en dayanıklı olanlar değildi. kimler hayatta kalıyordu peki? Hayatta kalma gücünü bulanlar, gelecekte kendilerini bekleyen bir görevi, henüz tamamlanmamış bir anlamı olanlardı. Geleceğe dair bir nedeni olanlar, her türlü zorluğa, her türlü nasıla dayanabiliyordu. Kaynaklarda okurken oradaki iki insan profili zihnime resmen kazındı. Hangileri? Biri, dışarıda yabancı bir ülkede güvenli bir şekilde ona kavuşmayı bekleyen çocuğu olan bir anne. Diğeri ise üzerinde yıllardır çalıştığı ve henüz bitirmediği bir kitap serisi olan bir bilim insanı. İkisi de kampta tükenme noktasına gelmişti. Hayattan artık hiçbir beklentimiz kalmadı, vazgeçiyoruz diyorlardı. Evet, varoluşsal bir teslimiyet noktasına gelmişlerdi. Peki Franklin ne yaptı onlara? Frankl onlara o paradigmayı kökten değiştiren bakış açısını sundu. Mesele sizin hayattan ne beklediğiniz değil dedi onlara. Mesele hayatın sizden ne beklediği. İnanılmaz bir perspektif değişimi. Öyle, o çocuğun dünyada başka bir annesi yok. O kitabın yazılabilmesi için o bilim insanından başka o verileri bir araya getirecek bir zihin yok şu an. Sadece onlar yapabilir. Aynen bu eşsizlik ve yerine konulamazlık hissi insana vazgeçmemek için muazzam bir sorumluluk yüklüyor. Ve onları hayatta tutan da bu oldu. Ve Frankl'ın kendi yaşadıkları da cabası. Kampta ağır şartlar altında o korkunç yıkımın ortasında bilincini yitirmemek, hayata tutunmak için inanılmaz bir şey yapıyor adam. Evet, o taslak meselesi. Elinden alınan, kampa girerken yok edilen o ilk kitabının taslağını zihninde tekrar toparlıyor. Geceleri o karanlığın ortasında ufak tefek kağıt parçalarının bulduğu çöplerin falan arkasına stenografiyle kitabını yeniden yazıyor adam. İnanılmaz bir irade gerçekten. O eseri dünyaya kazandırma görevi onu fiziksel yıkımın kıyısından çekip alıyor resmen. İnsan ruhunun dış koşullara asla tam anlamıyla boyun eğmemesi. Bizi dinleyen herkese sarsacak bir güç bu. İnsanın gaz odalarını inşa eden varlık olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda o odalara başı dik yürüyen de aynı insan. İşte Frankl'ın özgürlük tanımını farklı kılan da budur. Bizler koşullardan tamamen bağımsız varlıklar değiliz. Hapsedilebiliriz, acı çekebiliriz. Ancak bu koşullara karşı nasıl bir tavır alacağımızı seçme özgürlüğü, o son içsel alan bizim elimizden asla ama asla alınamaz. Buna psikolojide kendini ayırma diyorlar. Kendini ayrıma, self-detachment, o mekanizma nasıl çalışıyor tam olarak peki? İnsan kendi acısına bile dışarıdan bir gözlemci gibi bakabilme kapasitesine sahiptir. Sen acının ta kendisi değilsin, o acıyı deneyimleyen ve ona bir yanıt üretecek olan bilinçsin. O yüzden Frankl, acı ve ölümden oluşan kaçınılmaz trajedilerin bile insanın doğru tavrı almasıyla kişisel bir zafere dönüşebileceğini savunur. Hangi potansiyeli seçeceğin sana kalmış. Trajediden zafer çıkarmak çok güçlü. Trajedi demişken, bu trajedilerin bir parçası olarak hayatın o kaçınılmaz geçiciliği var bir de. Zamanın akıp gitmesi. Aslında o pazar öğleden sonraları içimizi daraltan şeylerden biri de bu. Zaman akıp gidiyor ve biz sevdiğimiz anları, gençliğimizi, potansiyelimizi kaybediyor olmanın hüznüyle yüzleşiyoruz. Sürekli bir şeyler eksiliyor sanki hayattan. Ellerimizden kayıp gidiyor. Zaman algımız ne yazık ki genellikle kaygı doludur Gizim. Frankl, zamana ve o geçiciliğe karşı kum saati analojisini kullanır. Kum saati mi? Nasıl bağdaştırıyor? Çoğu insan sadece o daralan orta boğuma yani şimdiki zamana kilitlenir kalır ve sürekli üstteki kısımdan yani gelecekteki olasılıkların hızla aşağı düşmesinden, zamanın tükenmesinden dolayı büyük bir panik yaşar. Tükenen ihtimalleri ağlarlar hep. Gelecek bitiyor diye üzülüyoruz. Evet.
Oysa alt kısma, geçmişe dair bakış açımız tamamen yanlıştır Frankel'a göre. Geçmişe geçip gidenlerin öldüğü, anıların çürüyüp kaybolduğu karanlık bir çöplük olarak görürüz biz. Geçti gitti bitti deriz. Oysa kum saatinin alt kısmı bir mezarlık değil. Bunu okuduğumda algım tamamen alt üst oldu gerçekten. Değil mi? Çok farklı bir bakış. Geçmiş çöplük olmak bir yana dursun, o olasılıkları gerçeğe dönüştürüp sonsuza dek güvence altına aldığımız en güvenli kale aslında. Kesinlikle. Yaşanmış bir güzelliği, yaratılmış bir eseri, gösterilmiş o cesur bir tavrı artık hiçbir güç geri alamaz. O artık güvendedir. Hiç kimse onu yaşanmamış kılamaz artık. Bu müthiş bir perspektif değişimi gerçekten. Ben bunu günümüz teknolojisinde modern bir bulut sunucusu sistemine benzetiyorum. Bulut sunucusu mu? Çok ilginç. Nasıl yani? Şöyle düşün, güzel bir anı veya başardığın bir iş, bitti diye onun arkasından yas tutmak yerine o anı o sonsuz olasılıklar boşluğundan çekip aldığın için gurur duymalısın. Hı hı. Onu somut bir gerçekliğe kurtardın sonuçta. Bu tıpkı kaybolma riski olan eşsiz bir dosyayı, asla silinemeyecek, asla çökmeyecek bir bulut sunucusuna, yani geçmişin o devasa arşivine sonsuza da kaydetmek gibi bir şey. Uzmanlık alanıma modern bir dokunuş yaptın. Çok isabetli bir analoji bu. Zaman bir düşman değil, bizim o olasılıkları gerçeğe çevirdiğimiz bir hasat alanıdır. Hasat alanı çok iyi. Ve bu zaman algısı üzerinden logoterapinin o vurucu ve sarsıcı Kesin buyruğu ortaya çıkar. nedir o buyruk? Frankl der ki, sanki ikinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde tam da şu an yapmak üzere olduğun hatayı yapmışsın gibi yaşa. Dur, bunu biraz sindirelim hep beraber. Sanki ikinci kez yaşıyorsun ve ilkinde şu an yapmak üzere olduğun hatayı yapmışsın gibi yaşa. İnsanı olduğu yere çivileyen, müthiş bir uyanıklık talep eden bir söz bu. Öyle. Çünkü bu düşünce tarzı insana şu anki kararının ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığını hissettirir. Geri dönüşü olmayan bir an. Aynen. Şu an önünde duran seçim, gelecekte geriye dönüp baktığında değiştirmek isteyeceğin türden bir hata mı olacak, yoksa o geçmişin silinmez bulut sunucusuna gururla yükleyeceğin bir eylem mi? Bütün bu konuştuklarımızı toparladığımızda o pazar öğleden sonrasının sessizliğinde hissettiğimiz boşluğun rengi tamamen değişiyor gözümde. Başka bir anlama bürünüyor artık. Evet, konforun içindeki o anlamsızlık hissi düzeltilmesi gereken bir sistem hatası değilmiş. Ruhumuzun bize hadi bir amaca ihtiyacımız var diyen alarm ziliymiş aslında. Sıfır stresin, o bitmez tükenmez rahatlama arayışının bizi nasıl yozlaştırdığını gördük bugün. Sağlıklı bir gerilime ihtiyacımız var. Aynen öyle. Bizi geleceğe çeken sağlıklı bir gerilime neden muhtaç olduğumuzu anladık. Ve anlamın öyle gökten inen evrensel bir reçete olmadığını, herkesin kendi satranç tahtasındaki spesifik hamlelerde gizli olduğunu fark ettik. Koşullar ne kadar karanlık olursa olsun, tavrımızı seçebilme özgürlüğümüz hep bizimle. Ve zamanın geçiciliğine karşı eylemlerimizi geçmişin kalesine kurtarabileceğimizi de unutmamalıyız. Şimdi bizi dinleyen senin hayatına dönelim dostum. Belki sen de o boşluk hissiyle sık sık karşılaşıyorsun. Belki de bu hissin senin hayatta bir şeyleri yanlış yaptığının kanıtı olduğunu sanıyordun şu ana kadar. Peki ya bu boşluk, zihninin mükemmel çalıştığının, bir sonraki görevine hazır olduğunun sinyali ise? Çok yerinde bir soru. Hayat bir film değil, sürekli devam eden bir diyalog. Ve bazen hiçbir şey yapmamak, o kanepede uzanıp sadece boşluktan kaçmak için kendini uyuşturmak da o diyaloğa verilmiş bir cevaptır aslında. Senin sessizliğin bile bir yanıttır hayata. Seçim yapmamak da bir seçimdir sonuçta. Kesinlikle. Kum saatinin üstünden düşmeyi bekleyen trilyonlarca olasılık arasından sadece ama sadece senin gerçeğe dönüştürebileceğin o olasılık nedir? Evrene hayatın anlamını sormayı bırak artık. Çünkü hayat her an, şu an bulunduğun o eşsiz koşullarda o soruyu aslında sana soruyor. Sınavda olan sensin. Ve hayat senin vereceğin o eşsiz cevabı bekliyor. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.